Bir YouTube oyun kanalı bir gün Deep Web'den indirdiği bir oyun videosu ile izleyicilerin psikolojisinin bozduğunu söylesem gelin. Bugün Set Satan oyununu inceleyelim. Bu olay sıradan bir korku oyunları oynayan bir YouTube kanalının Set Satan adında bir oyunu oynamasıyla başlıyor. Set Satan tipik bir korku oyunu gibi görünse de içerdiği unsurlar oldukça tuhaf ve rahatsız ediciydi. Oyun siyah beyaz grafiklerle başlıyor ve oyuncu karanlık koridordan yürürken ürkütücü seslerle karşılaşıyor. Oyunda oynadığımız başrol adamı bilinmeyen bir yere hapsolmuştur ve çıkışı aramaktadır. İlk partta çıkışa yakın bir yere gelir ama tam dışarıya çıkacağımız zaman merdivenlere ışınlanır ve ilk part burada biter. İkinci partın başında oyun bize bir anahtara ulaşmamız gerektiğini ve acı çektiğimizi, kapının da kilitli olduğunu bize söyler ve biz tekrardan çıkışta başlarız. Biraz ileriye yürümeye başladığımızda bir anda arka planda Latince yüce tanrımız şeytan Lucifer'ın adını duyuyoruz ve Kennedy suikastının fotoğrafını görürüz. Saçma diyerek yolumuza devam ederiz. Sola döneriz ve tekrardan aynı yolda olduğumuzu görürüz. Ama bu sefer bu yolun bir sonu olur ve bir odaya gireriz ve içeriden yine bir labirente ulaşırız. Oyun tamamen böyledir ama ta ki kapıyı kapatısıya kadar. Jump scare tekniğiyle bir anda ekrana bir şeytan resmi gelir. Rahatsız olmamanız için bunu ekrana vermeyeceğim. Ama dakikalarca korku oyunun içinde oyunu oynarken bir anda bir şeytan resmi görmek insanın kalbini yerinden çıkartabilecek bir olay. Oyuna geri döndüğümüzde kapıyı kapattıktan sonra arkamızdan bir çocuk gelir. Neredeyse bir saatin sonunda ilk gördüğümüz canlı bu çocuktu. Ne kadar yüzü ürkütücü olsa da ve bir anda çığlık atmaya başlar. Kaçmaya başladığımızda bu sefer kızlardan bir sürü olduğunu görürüz. Buradan kaçmamızın bir imkanı yoktur ve etrafımızı sararlar. Tam da ne olacağını beklerken bize bir şey yapmazlar ve etraflarından yürüyüp çıkarız ve Part 2 burada biter. Part 3'te çok farklı bir yerdeyizdir. Etrafımıza bakınırken bir anda başka bir yere ışınlanırız. Anlatıcı bize bir şeyler söyler. I live on the ground. I live on the earth. I don't live. I lived in Hollywood, Beverly Hills. I had the surfboard and the Beach Boys and the Beaskies and the Neil Diamond and the Rob Scott and the Jimmy Griffin and Elvis Presley's, Mesca Bestley's and all them guys. Ve bir anda Hena'ya bir şarkı söylemeye başlar anlatıcı. Hey now, I'm all around you, round you. Hey now, up on your heart I can sing through you. And I play and I sing. Çok anlamsız şeyler söylemeyi bitirdikten sonra bizi başka bir yere ışınlar. İlerlemeye başlarız ama sonu olmayan bir yolda yürüdüğümüzü fark ederiz. Ve arkadan bir ses duyarız. If I started murdering people, there'd be none of you left. If I started murdering people, there'd be none of you left. Seste bize insanları öldürmeye başladıysanız sizden geriye hiç kimse kalmaz demekte. Ve tam ne olduğunu anlamayız ve ekrana bir yazı gelir. Selamlar, üzgün öldü yazmakta. Eğer bu yazıda tekrardan koşmaya başlarsak bize durmamız gerektiğini söyler. Ve ekrana bir yazı gelir. Sen yalnızsın, bana yardım et yazmaktadır. Ve bu part da burada biter. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Oyunun herhangi bir mantığı bulunmamakta. Sadece koşuyoruz ve saçma şeyler duyuyoruz. Ama son partımız kaldı. Bakalım bu saçmalıklar bir yere bağlanacak mı? Part 4'te yeni bir labirentteyiz. Ve bir kapı buluruz. Kapıyı açtığımızda adalet ve düzen tanrıçası Temis'i görürüz. Çok hızlı nefes aldığımız için ekran ileriye geriye gelir ama biz yolumuza devam ederiz. Ama tekrardan bir kapı görürüz. İlerlediğimizde bir yazı ile karşılaşırız. Bunu yapmayı bırak demektedir. Ama eğer ilerlersek birini görürüz. Gördüğümüz kişi sadece duvara bakmaktadır ve biz de geri çıkarız. Ve önümüzdeki 5 dakika boyunca oyunda sadece kapı açarız ve karşımıza bize bir şey çıkmaz. Ama girdiğimiz en garip odada içerisinde bir sürü kişi duvarı izlemektedir.
bir ağlama sesi duyarız. Ve bu eleman resmini ekranda görürüz ve oyun aniden biter. Bu adamı araştırdığımızda Tsutomu Miyazaki olduğunu ve bir seri katil olduğunu öğreniriz. Japonya'nın Saitama eyaletinde 4 genç kızı öldüren bir Japon seri katilidir. Yaşları 4 ile 7 arasında değişen kızları kaçırıp öldürür. Hani bir mektup veya yazı yazdığınızda en sona bir imza atarsınız ya, kime ait olduğunu belirtmek için. Muhtemelen bu oyunda bu seri katile adanmış bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Set Seiden oyunu 2015 döneminde çok büyük bir ilgi topladı. Oyun hakkındaki tartışmalar Reddit ve 4chan gibi platformlarda hızlıca yayıldı ve birçok kişi oyunun gerçek mi yoksa bir internet efsanesi mi olduğunu tartışmaya başladı. Oyunun rahatsız edici doğası ve içeriği izleyicileri hem merak ettirdi hem de korkuttu. Bazı teoriler bu oyunun lanetli bir oyun olduğunu, izleyen veya oynayan kişiyi rahatsız edici psikolojik etkiler yaşattığını iddia ediyor. Oyunun bırakın Deep Web'den gelmesini, varlığı bile şüphelidir. Çünkü herhangi bir kanıt yoktur. Sadece anlamsız YouTube videolarından oluşmaktadır. Daha sonradan bu isimle başka platformlarda Set Seiden oyunları çıktı ama hiçbirinin bu oyuna veya Deep Web'e bağlantısı yok. Bu oyun sadece insanları korkutmak için oluşturulduğu bir videodur. Buna rağmen insanlar üzerinde rahatsız edici bir etki bıraktı ve uzun süredir de konuşulmaya devam ediliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.